Herkese merhaba, yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Öncelikle olarak şunu söylemem lazım. Oh be! Çünkü uzun zamandan beri video çekemedik sizlerle buluşmak için. Bir yeni video yapamadık. Çünkü gerçekten çok yoğun çalıştık. Onu da çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Malumunuz şu anda NTV'de Tekno Hayat programını da hazırlayıp sunuyorum ve orada gerçekten inanılmaz bir yoğunluk oldu. Bir haftada 2 bölüm çektik. Yani belki de teknoloji programları da Türkiye'de bence bir ilk olabilir bu. Çünkü bir haftada 2 bölüm çekip bunu yetiştirmeye çalıştık. İçerikleri ayarlamaya çalıştık, kurgulamaya çalıştık gibi böyle birçok konu vardı. Ama alnımızın akıyla çıktık gerçekten. Çok da güzel sonuçlar elde ettik. Ratinglerimiz de çok güzel. Şöyle ben bir nazar boncuğu yapayım, tahtaları da vurayım. Çok güzel. Programlara devam ediyoruz tabii ki. Şimdi yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Siz de zaten görüp de tıkladınız. Realme'nin yeni akıllı telefonu 7 Pro modeli. Gerçekten tasarım olarak giriş orta segmentinde diyebileceğimiz bir model. Çok fazla dikkat çeken özellikleri var. Hemen şimdi bu özelliklere ben girmek istiyorum. Ama onun öncesinde bu video yine hediyeli bir video. Sizlere bir hediye daha vermek istiyoruz. Bu sefer budsair. Realme'nin kablosuz kulaklık modeli budsair'i sizlere hediye edeceğiz. Hemen söylemiyorum, bu acaba hediyeyi nasıl alır mı şu anda söylemeyeceğim. Daha sonra söyleyeceğim. Videonun ortasında bir yerinde söyleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz videoyu bazen izlemiyorsunuz en başta söyleyince. Şimdi isterseniz hemen özelliklerine geçelim. Realme 7 Pro. Öncelikli olarak şimdi diğer zaten ekran özellikleri, kamera özellikleri hepsine gireceğiz. Ama benim en çok dikkatimi çeken özelliği hızlı şarj özelliği. Çünkü üzerinde Super Dart denilen bir teknoloji var. Super Dart teknolojisinin en önemli parçalarından bir tanesi adaptörü. Hemen adaptörünü göstereyim size hatta. Şöyle bir adaptörü var. Evet, büyük mü? Büyük. Ancak şimdi notlarıma da bakıp söyleyeceğim kaç dakikada şarj ediyor ve birazdan da deneyimleyeceğiz zaten sizle. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Birazdan da size söyleyeceğim. Şöyle 3 dakikada %13. Hazırsınız değil mi? 5 dakikada %23, 10 dakikada %42, 15 dakikada %58 ve 34 dakikada sıfırdan %100'e şarj ediyor. Neredeyse şu anda hiçbir akıllı telefonu ben böyle bir özellik duymadım. O yüzden bu özellik beni heyecanlandırdı. Şimdi birazdan hep birlikte deneyimleyeceğiz ama arkasındaki teknolojiden de bahsetmek lazım. Çünkü üzerinde 4500 mAh'lik bir batarya var. Bu batarya tek bir parça batarya değil. Özellikle şirket şunu yapmış. 2250 mAh, 2250 mAh olmak üzere iki farklı parçada bu bataryayı modelin içine yerleştirmiş. Bu sayede ise hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor ve bu arada üzerinde de bir sürü ısı sensörü varmış. Özellikle bataryada sadece ısı için 10 farklı sensör kullanılıyor. Bunu da parantez içinde söyleyeyim ve bu şarj süresince 40 derecenin altında tutuluyor telefon. Yani bir yandan şarj ederken elinizde de çok rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Onu da sizlere söyleyeyim. Şu anda gördüğünüz gibi telefonun şarjı var. Şimdi biz bu şarjı bitireceğiz. Ondan sonra da deneyime geçeceğiz. Bakalım gerçekten 34 dakikada sıfırdan 100'e şarj ediyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen bu deneyime gidelim. Evet, sizlerin de gördüğü gibi sıfırdan 100'e yaklaşık işte bu dakikalarda telefon bataryasını dolduruyor. Hiçbir markada bu kadar hızlı şarj ben görmedim. Bir noktaya kadar inanılmaz hızlı gidiyor. Yaklaşık %85'e kadar çok hızlı gidiyor. 85'ten sonra biraz yavaşlamaya başlıyor. Bu arada şimdi Berk uyardı. Bizim stüdyo ışıkları var burada. Ondan dolayı ısındığı için de kendisini yavaşlatmış olabilir. Bu da ayrı bir şey. Çünkü biraz önce de söyledim. Sadece ısı için 10 tane sensörü var ve 40 derecenin altında tutulması sağlanıyor telefonun. Belki de o yüzden de olabilir. Bunu da söyleyeyim. Ama bizim stüdyo koşullarında bence gayet iyi. Gördüğünüz gibi batarya özellikleri bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin hemen hızlı bir şekilde kamera özelliklerine geçelim. Hemen arkasında baktığımızda
Dörtlü bir kamera sistemi dikkatimizi çekiyor. Bu kamera sisteminin özellikle ana kamerası Sony'nin yeni nesil sensörü olan, ikinci nesil sensörü olan 64 megapiksellik bir sensör. Bu sayede kullanıcılara gerçekten hem gece hem de ters ışıkta önemli sonuçlar sunuluyor. Siz de zaten şu anda benim çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Biz de bir İstanbul turuna çıktık. İstanbul turunda Kalamış'a gittik. Kalamış'ta ters ışıkta çektik mesela. Ben evimin balkonundan gece modunda çektim ve aynı zamanda gece modu olmayan kamerayla da çektiğimiz fotoğraflar var. Onları da zaten şu anda görüyorsunuz. Evet, gece modunda da önemli özellikler sunuyor. Ama aynı zamanda belki biraz daha size eğlence sunabilecek bir özelliği daha var. O da yıldız modu. Yıldız modu için 5 dakikalık bir pozlama yapıyor. Tabii ki bunu sabit bir yere koymanız lazım. Ve tabii ki havanın da yıldızlı olması lazım ki maalesef son dönemlerde İstanbul'un havası da kapalı. O yüzden biz yıldız fotoğrafı çekemedik. Ancak eğer sizin bulunduğunuz yerde hava açıksa 5 dakikalık uzun pozlama sayesinde çok da güzel yıldızlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ön tarafında ise yine selfie kamerasından tabii bahsetmek lazım. 32 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu selfie kamerası da zaten biraz önce söylediğim gibi gerçekten kullanıcıların yine talebini karşılayan, aynı zamanda portre modunun olduğu, başka efektlerinin olduğu bir kullanım sunuyor. Bu da bizim yine hoşumuza giden özelliklerden bir tanesi oldu. Bu arada yapay zekalı renkli portre modu var. Bunu mutlaka söylemem lazım. Çünkü yapay zeka ile beraber, görüntü işleme teknolojileri beraber çektiğiniz portre fotoğraflara farklı renkler katabiliyorsunuz. Akıllı bir şekilde katabiliyorsunuz. Bu da güzel, size aslında fotoğraflar çekmenizi, fotoğrafların üstünde oynamanızı sağlıyor. Aynı zamanda makro dedi burada Berk. Makro kamerayı unutma diye. Tabii ki unutmadık Berk'cim. Makro kamerayı unutmadık. 4 santime kadar aslında şaka yapıyorum bu arada. Unuttum tabii ki. Ama sağ olsun Berk uyardı beni. 4 santime kadar yakınlıktan makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çiçektir, böcektir, çimendir, yapraktır. Hepsini, her şeyi çekebilirsiniz. Biz makro çekmedik, bilmiyorum. Bilmiyorum, ben sevmiyorum galiba makro çekmeyi yani. Çok bazı şeyleri yakından görmeyi sevmiyorum. Uzaktan iyidir. Bazı şeyler uzaktan daha bence hoş geliyor göze. Yaklaşınca bozulabiliyor güzellikleri. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Buradan da sosyal mesajımızı verelim yani. Tabii telefotoya da değinelim isterseniz. 5x optik olarak zoom yapıyor. 10x de dijital olarak zoom yapıyor. 10x'e kadar zoom yapıyor ama öyle bir zaten iddiası da yok. Biz inanılmaz yakınlaştırma yapıyoruz diye bir iddiası yok. Özellikle gecede iddialı ve ters ışıklı iddialı. Bu fotoğrafları zaten sizlerle paylaştım. Bu arada modelde yine dikkatimizi çeken başka bir şey daha var. O da Dolby Atmos ses sistemine sahip olması. Hem kulaklığın üzerinde, şurada göreceksiniz, hem de şurada ses çıkışları var. Bu sayede Dolby Atmos teknolojisine sahip oluyor. Ve aynı zamanda çift sim kartla bu modeli kullanmak istiyorsanız yine üzerinde fiziksel olarak bir çiftli sim kart girişi bulunuyor. Takarak iki hattınızı birden kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi Allah düşüyordu. Şimdi sıra geldi hediyemize. Realme'nin budsair kulaklığını kimler kazanabilecek? Bu hediyeyi kazanmak için videonun herhangi bir yerinde, oyun gibi oldu ama bundan sonra böyle yapacağım. Şu soruyu soracağım. Azra kaç kere PUBG oynadı bu yeni telefonla? Yani Realme 7 Pro ile kaç kere PUBG oynadı? Bunu eğer yazarsanız yorumlara, aynı zamanda Instagram adresinizi yine bu yorumun yanına yazarsanız ve Realme'nin Instagram hesabını takip ederseniz o zaman bu hediyeyi kazanabilirsiniz. Hediye sonuçlarını ise kendi Instagram adresimde storylerde açıklayacağım. Hikaye atacağım. Zaten süresi de şu anda aşağıda yazıyor. Ne zaman açıklayacağımız yazıyor. Bu tarihte Instagram adresimi takip ederseniz Realme budsair'i kazanabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Tabii ki. Abone de olun çünkü bundan sonra gerçekten inanılmaz hediyeler geliyor. İnanılmaz. Söylemeyeceğim neler geldi. Yatlar, katlar, arabalar, her şey geliyor bundan sonra. Kısacası videomuza devam ediyoruz. Şimdi isterseniz hemen ekranına bakalım çünkü ekranda da yine artık akıllı telefonun bir trendi olan, akıllı telefonların bir trendi olan ekran içine gömülü bir selfie kamerası var. 32 megapiksellik. Ekranı ise 6.4 inçlik süper AMOLED bir ekran. Ekran kasa oranı 90.8, %90.8. Yani orta segmentte, giriş seviyesi segment için iyi mi? Bence çok iyi. Çünkü birçok modelde daha kalın çerçeveler var bu segmentte. Bu modelde ise öyle bir şey yok. Onu da sizlerle paylaşayım. Bu arada tabii ki işlemciden de bahsetmek lazım. Çünkü Snapdragon işlemci kullanıyor. Snapdragon. Dragon mu okunuyor? Dragon. Evet. İşlemcisi ise Snapdragon 720G. Doğru değil mi ya? Evet doğru. Evet.
İşlemcisi ise Snapdragon 720G adında bir işlemci. Bu segment için aslında en iyi işlemcilerden bir tanesi ve hatta belki segmentinin bir tık bile ötesine geçiyor olabilir. Onu da çok iyi bir şekilde söyleyebiliriz. Biz de zaten oyunlar oynadık. Oyunlardaki performansı bizi tatmin etti. Yani hiçbir şekilde, hiçbir problem olmadan kullanabileceğiniz bu fiyat, çünkü fiyatı birazdan paylaşacağım. Bu fiyata göre gerçekten iyi bir model olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ekran içi parmak izi okuma özelliği var. Bundan da mutlaka bahsedelim. Yüz tanıma özelliği var ve böyle de enteresan renkleri var. Mesela şu renk lacivert. Herhalde bu da akıllı telefonların bir trendi oldu. Artık hepsi lacivert mavi renklerini çok fazla kullanmaya başlıyor. Kısacası videomuz bu kadar. Genel olarak özelliklerini anlattık. Biraz deneyimimizi de aktardık sizlere. Daha çok gerçi hem bataryada aktardık bu deneyimi hem de fotoğrafta aktardık. Siz de mutlaka yorum yazın. Özelliklerini sorun. Acaba bu nasıl çalışıyor, bu uygulama nasıl çalışıyor diye sorular sorabilirsiniz. PUBG'yi sormayın. PUBG oynadık. Bu arada PUBG performansı da iyi. Çünkü bataryasını bitiremedik. Öyle söyleyelim. Hatta bizim burada PUBG'nin profesörü var. Azra. Azra PUBG'nin profesörü gerçekten çok iyi oynuyor. Türkiye sıralamasına girmiş bir arkadaş. Daha doğrusu Kağıthane sıralamasına girmiş bir arkadaş. Türkiye değil de, değil mi? İstanbul'u bile değildir. Ama Kağıthane'ye girmiş midir? Kağıthane'ye girmiştir. Evet. Azra mesela kaç el attın Azra? 4. 4 el attın. %100'lü şarjı. Kaça düştü? 90'a falan anca düştü. 4 elde 90'a düşmüş. Yani bir maç 40 dakika değil mi? Ortalama yarım saat falan sürdü. PUBG yüklenirken başka FIFA falan oynadım. Ha evet, bir de öyle bir şey var. Yani şöyle 4 el oynadı. Bu 4 eli oynarken arkada FIFA download oluyordu. FIFA oynarken PUBG download oluyor. Ha pardon, bir daha düzeltiyorum. Ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Ya da ben anlamıyorum. Bir şey var, ben anlamadım. FIFA oynarken PUBG download oluyordu. Ondan sonra FIFA'yı kapattı, PUBG'yi açtı. Ondan sonra da 4 el PUBG'ye attı. Yarım saatten 2 saat yaklaşık oturdu. Bütün gün oyun oynadı yani, öyle düşünün. Ondan sonra sadece %90'a düştü. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey dedi Azra. O yüzden mutlaka bu deneyimi de var. Bunu sormayın. Ama başka sormak istediğiniz konular varsa onları yorumlara bekliyoruz. Kısacası videomuz bu kadar. Bu da şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Ha bu arada unutmadan, tabii fiyatına kadar Realme 7 Pro 3999 TL. Pro olmayan modeli ise 3599 TL. Ama bir tane e-ticaret sitesi bir kampanya yapmış ve bu sayede modelin fiyatı 3599'a düşmüş. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Ararsanız bulursunuz. Şimdi biz de e-ticaret sitesinin reklamını yapmayalım. Yani açıkçası satıcılar da kampanya yapmaya başlamış. O yüzden 3599 TL'ye böyle bir model alabiliyorsunuz. Bu şimdiden hayırlı olsun. Bunu sahip olacak arkadaş güle güle kullansın. Paketini açmıyoruz. Kendisi açsın. Deneyimlesin, hatta bize de yorumlarını yazsın. Şimdiden hayırlı olsun kendisine. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.